Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımda her gün farklı bir lezzetle sizlere paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Bu tarifte onlardan birisi. Derin dondurucuya yazdan mısır atmıştım ve çıkartıp farklı bir tarif hazırlamak istedim sizlere. Kabın içerisinde 2 tane büyük boy parçalanmış mısır var. Parçalara ayırdığım mısırı poşet içerisinden çıkarttım. Hiç bekletmeden bir granit tava içerisine ekliyorum. Siz fırın tepsisiyle de yapabilirsiniz. Boyutu uygun geldiği için, fırına da girdiği için ben tava içerisinde hazırlayacağım mısırı. Mısırı tava içerisine aldım. Üzerine bir çay kaşığı kadar kaya tuzu ilave edip tuz her tarafına dağılsın diye elimle karıştırıyorum. 200 dereceli fırında 60 dakika közleyeceğim mısırı. Mısır közlenirken ben içerisine kullanacağım maydanozu doğrayacağım. Yarım demet maydanoz kullandım tarif için. Yıkadım. Sonrasında yıkadığım maydanozu ince bir şekilde doğrayıp hazırlayacağım. Hazırlayacağım tarif hem çok pratik hem de çok lezzetli. Eğer ki derin dondurucunuzda mısır varsa bu tarifi bir defada olsa denemenizi öneriyorum. 200 derecede 60 dakika pişen mısır şu an ikinci aşamaya geçecek. Tava içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Hazırladığım yağ karışımının içerisine 1 çay kaşığı pul biber, çay kaşığının ucuyla karabiber, karabiberin tadı biraz baskın bir tat olduğundan çok fazla ileri çıksın istemedim. Sadece lezzet vermesi yeterli. Yarım demet doğranmış maydanozu da ekledim tava içerisine ve karıştırıp üzerine 2 diş sarımsak ekleyeceğim. Her zamanki gibi sarımsağı doğrayarak ekliyorum. Siz dilerseniz rendeleyebilirsiniz. 2 diş sarımsağı ekledim içine, tavanın karıştırdım. Sarımsağı diğer malzemeye karıştırdıktan sonra içerisine közlenmiş mısırı ekliyorum. Hazırladığım maydanozlu, sarımsaklı, yağlı, biberli karışım inanılmaz lezzet verecek közlenmiş mısıra. Söylediğim gibi eğer ki mevsimi değil dondurucunuzda mısır varsa bu tarifi bir defada olsa denemenizi sizlere öneriyorum. Lezzetini beğeneceğinizi düşünüyorum. Lezzeti benden sizlere garanti. Zaten içerisine kullandığım malzemeleri görüyorsunuz. Tezat bir malzeme yok. Gayet sevilebilecek güzel malzemelerle olan bir tarif. Tava içerisindeki tüm malzemeyi mısıra karışana dek orta ateşte ara ara çevirerek biraz da tava içerisinde mısırı soteledim. Mısırı soteledikten sonra tuzuna baktım. Yarım çay kaşığı kadar kaya tuzu tekrar ekledim. Siz tuz ilave etmeyebilirsiniz. Tuzuna bakaraktan altını kapatacağım ocağım ve servise alacağım sotelediğim mısırı. Mısır servise hazır. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu tarifi nacizane sizlere dilimin döndüğü kadar sunmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.
hazırladığım mısırı ketçap ve mayonezle batırarak afiyetle yedik. Sizler de dilerseniz ketçap ya da mayonezle ya da yoğurtla da hazırlayıp zevkle yiyebilirsiniz.